Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Sümer tabletlerinde geçen bir uzaylı türü olduğu düşünülen Anunnakileri anlatacağım. Her şeyden önce böyle hayalperestlik gibi gelen bu konu, bilimsel mantık çerçevesinde kanıtlanabilir içerikler içerdiğinden, sonuna kadar izlediğinizde acaba doğru mu diyebileceğiniz bir video olacak. Konumuza giriş yapacak olursak, şöyle bir tarihe baktığımızda Mısır, Sümer, İnka, Maya, Çin gibi köklü medeniyetlerin dini motiflerinde hep benzer figürler kullanılmakta. Yarı insan, yarı hayvana benzeyen bu figürlerin aynı varlıklar olduğunu bir düşünsenize. Bu medeniyetler arasında mesela Sümer ile Mayalılar arasında binlerce kilometre varken tıpatıp benzer figürler kullanmaları aynı varlıklar olduğunu yani Anunnakiler olduğunu destekler nitelikte. Bu fikirler köklü bir medeniyet olan Sümerlilerin tabletlerinin bulunmasıyla hız kazandı. Çünkü Sümer tabletlerinde geçen Anunnakilerin yani anlamı gökten inen eliler olanların yaptıkları günümüz modern bilimindeki yeni buluşlarımızı içermekte. Sümer tabletlerinde gökyüzünden gelen bu varlıkların insanlara bilmediği şeyler öğrettiği ve bunun karşılığında altın ve benzeri değerli madenler aldığı geçmektedir. Eski antik medeniyetleri incelediğimizde astronomideki gelişmişliklerini bir düşünsenize. Günümüz teknolojisi ile teleskoplarla, çeşitli araçlarla elde ettiğimiz bilgileri onlar o çağda nasıl elde etti? Bir örnek verecek olursak, Sümerlilerin Anunnakilerin yaşadığını iddia ettiği ve 9. gezegen olarak nitelendirdiği Nibiru gezegeni, NASA'nın geçtiğimiz yıllarda Jüpiter'in arkasındaki Kepler kuşağında bulunan meteoritlerin bir çekim gücüne maruz kalmasından dolayı Planet X adını verdiği 9. gezegenin varlığından bahsetmesiyle bu Sümerliler o zamanki teknoloji ile bunu nereden biliyor sorusunu gündeme getirdi. Peki Anunnakiler geldiğinde insanlardan neden özellikle altın istedi? Şöyle bir düşündüğümüzde altın insanlar için neden değerli? Eski zamanlardaki insanlar altının çok iyi bir iletken olduğunu biliyorlar mıydı? Hayır, parlak olduğu için diye düşünebilirsiniz. Ama parlak o kadar maden varken neden altın? Bunun cevabına değineceğimizde Sümer tabletlerine göre Nibiru gezegeninin yörüngesi atmosferine çok zarar veriyordu. Toz halindeki altının atmosferlerini tamir ettiğini ve altın rezervi bakımından zengin olan dünyaya bu yüzden geldiklerini açıklıyor. Günümüz teknolojisinde incelediğimizde geçtiğimiz yıllarda bilim insanlarının araştırmasına göre kutuplardaki atmosferin ozon tabakasındaki yırtılma, toz altın ile tamir edilebileceği şeklindeki bulgular gene Anunnakiler yoksa bile Sümerlilerin o zamanki teknolojisiyle bunu nasıl bilebildikleri sorusunu gündeme getiriyor. Sümerlerden binlerce kilometre uzakta bulunan Maya uygarlığında da bu tarz gizemler görülmekte. Arkeolojik kazılarda bulunan küçük heykeller binlerce yıl öncesine ait olmasına rağmen günümüzde kullanılan astronot kıyafetlerine benzemesi ilginç bir gizem oluşturmakta. Başka işaretlere bakacak olursak, Güney Amerika'da keşfedilen Nazca işaretleri olarak bilinen tuhaf şekiller, Sümer medeniyetindeki Anunnaki tasvirine birebir benzemektedir. Birbirinden bu kadar uzak toplumların aynı düşünce ile aynı şekilleri tasvir etmesi Anunnaki kavramını kuvvetlendirmektedir. Mısır medeniyetini incelediğimizde, firavunların uyurken altın bir maske takmaları, günlük hayatlarında ciltlerine altın tozu sürmeleri, Anunnakilerden öğrendikleri bir alışkanlık olabilir mi? Günümüz teknolojisinde incelediğimizde altının insan vücudunu onarıp hücre yenilenmesini hızlandırdığı bulgusu, o zamanlarda Anunnakiler yoksa bile Mısırlıların bunu nereden bildiği tamamıyla bir gizem oluşturuyor. Arkeolojik araştırmaları göz attığımızda M.Ö. 3000'li yıllarda Sümerlilerin yaşadığı Mezopotamya'da altın çıkarıldığına dair buluntular keşfedildi. Peki o zamanın teknolojisiyle bir maden çalışması düzenlemesi zor olan Sümerlilerin çıkardığı tonlarca altın nereye gitti? Hala bilinmiyor. Daha da ilginci ise tarihi bir bulgu olan Mısır Firavunu 3. Ramses'in vasiyetinde geçen Mısır topraklarındaki altın ve bakır madenleri ile zengin yerlerin olduğu bir harita bırakması arkeologları oraya bakmaya yönlendirdi. İncelemeler sonucunda değerli madenler bulunsa da hiç altın bulunamadı. Bu altınlar çıkarılıp nereye gitti hala bir gizem konusu. Değineceğimiz bir başka gizem ise benim de memleketim olan Afyon'daki Frigya Vadisi'nde bulunan dev araba izleri. Bu izleri bizzat kendim de incelediğimde belirli bir simetriye sahip olduğunu ve kilometrelerce devam ettiğini görmek mümkün. Yapılan incelemelerde izlerin 15 milyon yıl öncesine ait olduğu saptanıyor. Bu izlerle aynı ölçülere sahip izler, dünyanın değişik yerlerinde görülmektedir. Ve bu izlere yakın olan yerlerin önceden altın rezervi bakımından zengin olması,
Anunnakilerin buralarda altın çıkardığını doğrulamaya yaklaştırıyor. Şimdi diyeceksiniz, Afyon'da nerede altın var? Şöyle bir incelediğimizde Anadolu medeniyetlerinden birisi olan Frigya, Afyon sınırları içerisinde yer almaktadır. Friglerin önemli krallarından biri olan Midas'ın hikayelerini incelediğimizde hep altın ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Bir bölgede bulunan materyaller ne kadar fazlaysa hikayeler de ona göre şekillenmektedir. Buna şöyle bir örnek verecek olursak, eski Türk hikayelerini incelediğimizde hiç balık tutma ile ilgili bir şey duydunuz mu? Hayır. Çünkü Orta Asya'da yaşayan Türklerin balıkla ilişkisi yoktu. Eğer deniz kenarında bir medeniyet olsaydı olurdu. Sümer metinlerine dönecek olursak, tabletlere göre Anunnakiler hastalık yayan mavi bir taş çıkarmış. Günümüzde bir maden şirketi uranyum çıkarmak için Afrika'da çalışmalarına başladığında rezervin beklenilenden çok düşük olmasıyla karşılaştı. Böyle bir şeyin olması mümkün değildi. Çünkü uranyum rezervinin buluntuları çok fazlaydı. Bunun üzerine burada daha önce uranyum çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili araştırmalar sonucu binlerce sene önce bölgedeki uranyum rezervinin tüketildiği sonucuna varıldı. O zamanlarda uranyumu hangi medeniyet kullanabilirdi ki? Bizim bile 19-20. yüzyılda bulduğumuz uranyumu geçmiş zamanlarda başka varlıkların kullanmış olabileceği fikri bizden daha gelişmiş olduklarını göstermesiyle şahsen beni korkutmaya yetiyor. Peki şu an neredeler? Nibiru gezegeninin rotası incelendiğinde metinlere göre 3600 yılda bir dünyaya yakın bir konuma yaklaşmakta, belki de ileriki zamanlarda karşılaşacağımız bu ileri düzeydeki medeniyet ya bizim kıyamet kavramımızı karşılayacak ya da yeni bir gelişmişlik seviyesine ulaşmamızı sağlayarak yeni bir başlangıç oluşturmamızı sağlayacaktır. Bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere.